Arkadaşlar hoş geldiniz. Bundan sonra hype olduğum projelerde kameralı video çekmeye çalışacağım. Bunun en büyük sebebi daha büyük kitlelere ulaşmak için tabii ki. Aynı zamanda da ufak ufak kendimi ve kanalımı geliştirmek istiyorum. Bugünkü projemizde arkadaşlar 3 tane şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan ilki oyun bedava arkadaşlar. İkincisi de oyun mobil sektöründe çıkacak ve mobil oyun olarak da diğer mobil oyunlara yakın bir seviyede çıkacak. Yani normalde bir Play to Earn oyunu nedir? İşte tıklarsın kazanırsın, böyle dandik 90'larda bile kötü çıkacak oyunlardır genelde. Bu oyun baya baya iyi bir seviyede. Diğer mobil oyunlarla yarışacak seviyede çıkacak. Bunu bir köşeye koyduk ve buna da şunu da ekleyeyim. Şimdi mobil sektörü, oyun dünyasında yani mobil oyun sektörü gerçekten şu an ağır bir hype içerisinde. Nasıl coin dünyasında şu anda NFT tarafı, ki bu da diğer konumuzdu zaten. NFT tarafı nasıl çok hype olduysa ve oradan da olaylar Play to Earn'e geçtiyse aynısı oyun dünyasında da mobile geçti. Yani geleceğin en hype olma ihtimali olan şeylerden biri olan Play to Earn'ü aynı zamanda da oyun tarafında geleceğin en hype olacağı %99 görülen mobil oyunları birleştirip bir oyun yapımına girişmişler arkadaşlar. Bu da ne demek? Gelecekte işte Clash of Clans oynayanlar, ne bileyim Clash Royale oynayanlar, o tarz oyunlarda farm atıp, para yatırıp, parasını boşa harcayan insanlar tam tersi buraya yönelip aynı zamanda oyun oynarken para da kazanmayı hedefleyecekler. Ve tabii ki pay to win kısmı da yüksek olacağı için bu tarz oyunlardan keyif alan insanlar da oyundan bir beklentisi olmadan parasını yatırıp güçlü bir şekilde devam edebilecek. Bu da neyi sağlayacak? Normalde bir Play to Earn oyunu tamamen o oyuncuların para kazanmak için girdiği ve herkesin paraya baktığı bir oyunken burada adamların hedeflediği şey cidden oyunlara para veren kitleyle aynı zamanda da oyundan para kasmak isteyen kitleyi birbiriyle buluşturmak ve bunun da en güzel olabileceği zaten tek yer neresi? Mobil oyun sektörü arkadaşlar. Yani muhtemelen ihtimal falan filan hesaplasak normal bir bilgisayar oyununun hani hem o kadar kaliteli çıkması için bir Witcher level'ında falan olması lazım ve ben sanmıyorum yani insanlara bir token olarak bir şeyler yapabileceklerini vesaire. Orada %10, %15 ihtimalle tutacaksa bir proje, burada %50, %90 ihtimallere kadar çıkabilecek bir geniş bir market var arkadaşlar mobil sektöründe. Bu arada projede white paper'a falan hiç girişmeyeceğim. Ben bayağı okudum. 30 sayfa falan, böyle kocaman bir şey. Oraya da çok gerek de yok açıkçası. Çünkü oyunun zaten size satışlarını göstereceğim bu anlattığım şeylerden sonra. Zaten anlayacaksınız oyunun ne kadar büyük olacağını. Ve tekrar tekrar söylüyorum, oyun bedava arkadaşlar. Şimdi geçelim oyunumuza. Oyunumuzun adı Guild of Guardians. Eğer önceden kayıt yaptırmak istiyorsanız, hani bizi içeri erken al kral diyorsanız, buraya e-mail adresinizi yazıp şansınızı deneyebilirsiniz. Bunun dışında oyunun oynanışında da burada görüyorsunuz 4 tane karakter var aşağıda. Her zaman 4 mü olacak vesaire bilmiyorum ama bunları AI yönetiyor. Üçünü, birini biz yönetiyoruz. AI dediğim yapay zeka arkadaşlar. Bakın şu an şu karakteri yönetiyoruz biz. Şu an karakterlerimizin hepsi durdu. Tekrardan değiştirdik karakterimizi, oynamaya devam ediyoruz. Yani istersek tek bir karakterle oynayıp istersek de böyle oynanış elementini daha geliştirmek için karakterler arasında değişiklik yapabileceğiz. Zaten oyuna baktığınızda oyunun ne kadar kaliteli bir oynanışı olduğunu görebilirsiniz ve bu alfa testi arkadaşlar. Bakın yukarıda yazıyor. Şimdi inelim. Oyunumuz Epic Fantasy RPG oyunu olacak. RPG dediğin şey item kas, biraz rol yap, işte gereksiz konuşmalar dönsün ve temelinde de level kas mantığına RPG deriz. Çok basit geçiyorum tabii ki. Epic Fantasy dediği de işte farklı dünyalar. Basitçe farklı dünyalarda elflerle, goblinlerle falan filan kapışacağız gibi bir şey. Oyunda iki tarz para kazandığımız sistem olacak. Birincisi arkadaşlar, gireceğiz, lootlayacağız, fight atacağız vesaire. Oradan token kazanacağız muhtemelen. Kesinlikle token kazanacak mıyız bilmiyorum. Ama kazanacağız diye hani biliyorum. Şey de olmasın yani, tam yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Diğer tarafta da düşürdüğümüz itemleri de yine token olarak satabileceğiz. Oyunun bir oyun içi marketi olacak. Ve bu kastığımız itemleri de craftlayabileceğiz. Ama craftlamamız için bir guild'in içerisinde olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunların da satışı yapıldı. Guild'ler tam olarak balinaların yerleştiği, klanlarını kurduğu ve klanlarını kapıştıracağı bir yer olacak. Orada ciddi bir ekonomi dönecek. Böylelikle projede free to play diye 500 tane bot girip yardıramayacak. Neden derseniz, çünkü paranın temeli klanların içinde döneceği için hesabınızı cidden güçlendirip grind atıp ondan sonra da klanlarda yer bulmaya çalışmanız gerekiyor. Bunu da detaylı bir şekilde zaten satışlarda anlatacağım. Adamların da yola çıktıkları hikaye şu. Diyorlar ki araştırmalarını yapmışlar. Bir yıl içerisinde Play to Earn oyununu falan filan geç.
mobil oyuna sadece oynamak için, daha iyi oynamak için yatırılan para miktarı insanlar tarafından 100 milyar dolarlara kadar gelmiş. Bundan bahsediyorlar burada ve diyorlar ki bu kişiler itemlerini satamıyorlar bile. Yani boşluğa para fırlatıyorlar. Ve diyorlar ki bu yanlış. Bu oyuncular, bu kadar parayı yatıran oyuncuların kendilerinin de para kazanmaları gerekiyor. Oyun içi ekonomiyi döndürmeleri gerekiyor diyorlar ve bunun için de biz free to play oynanabilir bir mobil RPG oyunu çıkartacağız diyorlar. Şimdi burada mobil kısmı tabii ki BlueStacks'la falan filan muhtemelen halledilir ama dikkat etmemiz gereken nokta şu arkadaşlar. Muhtemelen ne kadar free to play olsa da oyun o kadar böyle bizi kanser edecek ki ufak ufak paralar yatırmaya itecek ve ben bundan çok çekinmiyorum. Tabii ki siz yine de kendi araştırmanızı yapın. Geçelim satış kısmına arkadaşlar. Satış kısmında birinci satış Wave 1 Sale'da. Bunları ben tamamen kendim buldum. %1 milyon doğrudur demiyorum. Yine kendi araştırmanızı yapın. Ama hem kendi Discord announcement'larından hem de bütün yazılanlardan, Medium'dan vesaireden her şeyi topladım. Bulduğum SS'leri birleştirdim ve sonuç olarak size satışlarını anlatacağım. Şimdi birinci satışta bu insanlar 7500 tane Legendary Hero satmışlar. Burada da tam olarak detayını bilmiyorum ama sanırım buradan en az Legendary Hero çıkan bir satış olmuş ve değeri 250 dolar olmuş. Sonrasında 4 farklı guild var arkadaşlar. Buradaki guildlerde 2000, 200, 50 ve 10 tane. Şimdi 2000 olan kısım çok normal bir kısım. Ben de bu satışa girebiliyor olsaydım, biliyor olsaydım kesinlikle bir tane bronz bir guild alırdım. Çünkü yine dediğim gibi arkadaşlar sadece craft sistemini guild'e sahip olan kişiler, guild'e giren kişiler yapacak. Yani senin bir guild'in yoksa geçmiş olsun kardeşim. Sen sadece düşürdüğün itemleri satabilirsin. Senin craft yapmaya iznin yok. Bu da ne demek? Bir sürü bot olsa bile projede, bir sürü insan böyle girse bile sonuç olarak iş guildlerin elinden dönecek demek. Burada da zaten en büyük guild balinaların direkt guildi diyebiliriz. 50 üye alacaklar ki muhtemelen bunlar oyunun en iyileri olacak. Yani en iyi 500 kişinin buradaki klanlara girdiğini düşünün ya da hadi 600, 750 vesaire. Burada tabii ki işin para kısmı da çok dönecek. Burada deli paralar dönecek ve turnuvalar falan olacak muhtemelen. Bu taraf bizlik değil ama en azından full grind atıp silver ya da mythic bu taraflara böyle yapışabilirsek, girebilirsek klanlara müthiş işler olabilir. Burada da guild'in sahibi bütün craftinglerden ve bunların satışlarından vesaireden hepsinden %10, %5, %2,5 ve %1 pay alıyorlar arkadaşlar. Zaten işte burada kopuyor. Bu gördüğünüz satışın hepsi sold out oluyor. Yani gördüğünüz işte Legendary Hero, Adventure Guild, Heroes Guild falan hepsi sold out oluyor ve 4,6 milyon dolarlık satış yapıyorlar arkadaşlar. Geçelim ikinci kısma. Evet arkadaşlar, ikinci kısmımızda da öyle SS falan toplamadım burada. Kendim datamı topladım. Datam şu: 35.000 tane Epic Hero satıyorlar. Legendary'nin 1.6 ve tahminimce 5 Epic Hero'dan 1 Legendary çıkıyor dersek işte burada 50'den 250, 275 dolar falan, yani eski satıştan 25 dolar fazlaya Epic Hero satıyorlar arkadaşlar. Ve bunun yanında da 15.000 tane enerji boost satıyorlar. Enerji boost'u basitçe özetleyeyim. Her hesapta bir enerji boost olması yeterli ve bu enerji boost siz bir hero ile oynarken fatigue damage yiyorsunuz. Yani o hero ile 5 kere arka arkaya dungeon'a girdin. Senin hero'n yoruluyor. Artık diyor ki başka hero ile oyna kardeşim. Eğer senin başka bir hero'n yoksa onun yorulmasını ya uzatmak için ya tamamen bitirmek için. Bu detaya çok fazla bakmadım. Daha doğrusu araştırdım, bulamadım. Enerji boost alırsanız bu ya çok uzuyor. Yani fatigue damage'ı yemiyorsunuz ya da hiç yemiyorsunuz. Bu noktada da böyle bir bilgi var ve satışta 13 Eylül 2021 tarihinde Discord'larına gidip announcement'tan bakabilirsiniz. Saat 8.08.02 sabahın 8'inde satış başlatılıyor ya da akşam da olabilir, onu da hatırlamıyorum. Ve 10 dakika içinde enerji boostlar sold out oluyor arkadaşlar. Yani 15.000 tane enerji boost gidiyor. Yok. Ardından 7 dakika sonrasında da 35K Epic Hero yok oluyor arkadaşlar. 4,17 milyon dolar. Ne oldu topladın? 8-9 arasında bir satış oldu arkadaşlar. Son olayımıza da geçtiğimizde de burada bir notlarıma bakmam gerekiyor. Demişim ki supply cap yok. Yani sonsuza kadar satış olabiliyor. İstediğin kadar alabiliyorsun. Ve 350 dolardan, yani diğer iki satıştan daha pahalı bir fiyattan, demiştim ya, hesaplamıştım işte 250 ilki, 275 ikincisi ortalama, son olarak da bu satışta da 350 dolardan istediğiniz kadar alabildiğiniz bir satış yapıyorlar. Bu satışta %10 ihtimalle Warrior, %2 ihtimalle
elit, bir tane mitik çıkıyor ve kalanlar da düz galiba. Bunların tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama kalanlar Legendary level'ında. Bunlar daha düşük level'lar mı, yüksek level'lar mı şu an hatırlamıyorum. Ama buradaki asıl önemli mevzu bu değil. Bu satışı Enerji Esport sponsorluğunda yapıyorlar. Enerjiyi zaten bilmeyen yoktur. Ve arkadaşlar toplamda 5300 tane satış yapılıyor ve buradan 1.85 milyon dolarlık bir satış yapılıyor. Totalde token satışlarını vesairesini geçtiğimde notlarımda şöyle bir not almışım. Total satışları bu insanların 10,5 milyon dolar arkadaşlar. Ve son olarak da şöyle bir özel not eklemişim. Demişim ki burada supply cap olmadığı için sanırım hero sayısı fazla olacak ve bunun değeri markette düşük olabilir şu anda çünkü oyun hype'liyken bazen bir şeyler satılır ve oyun bekleyiş dönemine girdiğinde paraya ihtiyacı olan insanlar bunları gitgide daha ucuza koyarlar. Özellikle burada 350 dolardan almak yerine 250 dolardan alan herif bunu gidip 270-300 dolar civarlarına satabilir. Yani siz bir Legendary Hero'yu 300 dolara gidip satın alabilirsiniz marketten gibi duruyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü supply cap olmadığı için atıyorum 2000 tane insanın alım yapacağı senaryoda hepsi ikişer tane, üçer tane alıyor. Ondan sonra diyor ki lan ben 2 hero'yu ne yapacağım? Tekrardan satışa koyuyor ama bilmiyor mesela oyun açıldığında tekrar hype yaratacak. Belki 2'den 3'ten fazla hero ile oynamak çok daha mantıklı olacak. Böyle bir not almışım. NFT blend sistemi olacağı için, rare rate'i artırma olacağı için yani belki de legend'ları daha üst bir level'a, mythiğe, 5 tane legend'ı bir mythiğe dönüştürebileceğin için tabii bu gelir mi bilmiyorum. Böyle bir şey olursa tabii ki burada NFT'lerimizin yani hero NFT'lerinin çok değerli olacağını düşünüyorum. Bunun dışında da önümüzdeki SS'e de gelelim. Bir kişi arkadaşlar bu 5300 tane kutu satışından bir kişi mitik NFT çıkartabiliyordu. Sadece bir kişi ve bu bir kişi Enerji Esports'un Los Angeles'taki şirketine ya da işte evine, kalesine ne derseniz 2 kere istediği zaman ziyarete gidebiliyor. Bunun dışında bütün konaklama, bütün uçak vesaire hepsini Enerji Esports karşılıyor. Üstüne bütün influencerlarla tanışma fırsatı. Bunun üstüne VIP yani arka taraftaki her şeyin enerjide işler nasıl dönüyor, mevzu nedir? Ya bildiğin altın bilet ya Willy Wonka muhabbeti yani. Her şeyi vermişler arkadaşlar. Bu etkinlik gerçekleştirildi mi? Bunun videosu çıktı mı? Açıkçası buralara da çok girmedim. Yaklaşık 2 gün gibi bir araştırma süreci geçti bu projeyi araştırırken. O yüzden oralara girmedim. Son olarak da aşağıya da işte coin'ler nerelerde listeli? Mesela benim en net notlarımda gördüğüm FTX'te listeli bir coin bu. Oyunumuzun coin'i. Burayı da kurcalayabilirsiniz. Hatta çıkış fiyatının da altında. Bu da ne demek? Oyunun çıkış zamanlarına doğru yılanlayıp hani şu anda böyle ufak alımlarla bir şeyler tutup çıkış yaklaştıkça haber geldikçe alttan 2x'e 3x'e satabilirsiniz. Ama benim tahminim genelde oyunlar çıktıktan sonra coin'lerin değeri düşer. NFT'lerin değeri artar. Tabii ki bu hemen olmaz. Sonuçtan bahsediyorum. Bir süre sonrasında olay bu noktaya kesinlikle gelir. Bu yüzden de coin tarafında hold etmeyi çok mantıklı bulmuyorum ama coin şu an düşükken belki alınıp 2x'e 3x'e çıktığında satıp kaçılınabilir. Oyuna bedavaya girilip ekstra birkaç NFT alınabilir. Hepsinin dışında ben en kötü ihtimalle yeni satışları olacak bu arada. O satışlara bakacağım, girmeye çalışacağım. Ama hepsinin dışında ben free to play olarak kesinlikle oynayacağım. Siz de oyunu tekrardan söylüyorum. Aşağıya bırakacağım, araştırabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız, başka YouTuber'ların yapmadığı işleri araştırmamı istiyorsanız lütfen kanalıma destek olun arkadaşlar. Özellikle abone sayısını çok takıyor projeler. Sponsorluk almakta zorluk çekiyorum. Ben kanalımı botlamak istemiyorum. Legal bir şekilde hareket ediyorum. O yüzden sizden de ufak ufak bir destek bekliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bir sorunuz varsa yorumlarda lütfen yazın. Ben ilgilenmeye çalışacağım. Kendinize dikkat edin. Bay bay.